Piramit satış sistemi olarak adlandırılan bu dolandırıcılık hikayesi, başta Ponzi oyunuyla yani bugüne kadar yaşanmış bir kişi tarafından yapılan en büyük dolandırıcılık oyuyla başlayarak ülkemizde Titan Saadet zincirine ve arada sayamayacağımız çeşitli olmakla birlikte çiftlik banka kadar gidiyor. Paradan para kazanma sistemi olarak 90'lı yıllarda ortaya çıkan piramit satış sistemi, sadece piramidin en üsttekilerinin çokça para kazandığı ve satılan bir ürün veya hizmetin görünürde olmadığı klasik çok katılı pazarlama sisteminin devrilmiş bir modeli olarak ortaya çıkmıştır. Dünyada pek çok örneği bulunan sistemin, Türkiye'deki yaygın kullanım adı ise saadet zinciridir. Piramit sadece bu görünürde olmayan, ürün veya hizmetin satın alınması konusunda ikna edilen kişiler tarafından alınmasıyla beslenir. Piramit satış sisteminde para kazanma ve sistemin işleyişi belli bir katılım ücretinden sonra, katılım ücretlerinin bir havuzda birikerek daha sonra da hak sahiplerine bulundukları pozisyonlara göre dağıtılmasıyla işlerlik kazanır. Üçgen şeklinde oluşturulan sistemde, üçgenin alt sağ ve sol köşesinden giriş yapılmasıyla önündeki herkesin bir kademe ileri gitmesini sağlar. Böylelikle üçgen daha önce girmiş ve köşesine gelmiş olan kişi bir üst kademeye çıkarak piramidin yöneticileri tarafından belirlenen miktardaki parayı belirlenen periyotlar aralığı ile kazanmaya başlar. Üye her kademe atladığında havuzdaki paradan daha fazla para almaya hak kazanır ve piramidin en üst tepesine çıktığında ise en yüksek hakkı alır ve piramitten çıkar. Satış sisteminin pek çok türü olmakla birlikte genel olarak bu sisteme üye bulma, işi ya kurucular ya da üyeler tarafından devam ettirilir. Ve her üye sistem içerisindeki yerini, ilerleme aşamalarını mutlaka birebir görebilmesi sağlanır. Türkiye'de piramit satış sistemleri 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun 80. maddesinde düzenlenmiş ve yasaklanmıştır. Kendisinden yıllar sonra da pek çok kişi ilham kaynağı olan Charles Ponzi, Ponzi oyunu diye bilinen dolandırıcılık sisteminin en ünlü aktörüdür. 1882 yılında İtalya'da doğan Ponzi, 1903'te Amerika Birleşik Devletleri'ne gelir. İthalatla ilgilenmeye hazırlandığı esnada uluslararası posta pullarını keşfeder. Her ülkede farklı değerde satılan bu pullar o dönemde paraya çevirebilmektedir. Ponzi ilk oyunu dükkanının kapısına 45 günde %150, 90 günde %100 kar yazarak tarihin ilk Ponzi oyununu da başlatmış olur. Bu oyun sayesinde kısa sürece 10.000 yatırımcıya posta pullarını kullanarak bir arbitraj kârı elde ettiğini inandıran Ponzi, aslında ortada olmayan bu karlar nedeniyle oyun daha fazla sürdürülememiş ve sistem kısa sürece çökmüştür. Başta ABD olmak üzere düşük faiz oranlarının olduğu ülkelerde yatırımcılar bu tür yüksek faiz ve kar vaat eden sistemlere yönelmiştir. Türkiye'deki en ünlü dolandırıcılık hikayeleri 80'li yıllarda yaşanmıştır. Türkiye'de Titan Saadet Zinciri isimli piramit sistem kurulmuş, bu sistem üyelerinin şikayeti üzerine devlet tarafından tamamen yasaklanmıştır. Titan Saadet Zinciri 90'lı yıllarda varlık göstermiş ve Ponzi oyununun sistemi üzerine kurulmuştur. Bir katılım ücreti karşılığında üyelerine kısa vadede son derece yüksek kar olanları sunan Titan Saadet Zinciri, katılımcılarına zincir dahil ettikleri her yeni üye için de belirli miktarda prim ödemeleri de vaat etmiştir. Zincire katılım ücreti 2400 Alman marka olarak belirlenmiştir. 2016 yılında Kuzey Kıbrıs'ta kurulan ve Türkiye'nin gündemini sarsan bu dönemin en büyük dolandırıcılık olayı Çiftlik Bank'ta vurgulanan 1 milyar TL'ye geçtiği ifade ediliyor. Devlet kurumlarında farklı kaynaklar vurgunun 2 milyar TL bulabileceğini, dolandırılan insan sayısının da 200 bine ulaşabileceğini dile getiriyorlar. İnternet üzerinde oynanan bir çiftlik oyununun da satın alınan ve beslenen hayvanların Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde kurulan çiftliklerde üretim için kullanılacağını vaat edilmişti. Bu çiftliklerde üretildiği ileri sürülen ürünler de şirketin bayilerinde satılıyordu. Mart 2018'de şirketin saadet zinciri prensibiyle çalıştığı ve suç örgütü olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirketin mal varlığına el kondu ve yetkilileri tutuklandı. Çetenin tepe yöneticisi Mehmet Aydın dışında aynı soy isimli 3 yöneticisi daha olduğu anlaşıldı. Ancak tüm eylemler örgütün para toplama mekanizmasında Mehmet Aydın'ın bilgisi ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi. Dolandırıcılık olayının ortaya çıkmasıyla Türkiye, Mehmet Aydın için Uruguay'dan arama tutuklama iade taleplerini başlattı. Bu konuda Birleşmiş Milletler, sınır aşan suçlar, kara para aklama ve dolandırıcılık konulu sözleşmeler dayanak gösterildi. Arama kararları Interpol'e yazıldı ve sisteme girmesi sağlandı. Bu kapsamda çete üyelerinden biri Uruguay'da yakalandı ve sorgusunun sürdüğü belirtildi. Çete lideri Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan Brezilya'ya kaçtığı belirtiliyor. Ancak civar ülkelerde temasa geçildi. Arjantin dışında Dubai'ye de bir dosya gönderildi. Bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın.